Osmanlı Devleti'nde padişahların güvenliğinin nasıl sağlandığını biliyor musunuz? Seçme askerlerden oluşan, oldukça gösterişli olan, savaşta ve barışta padişahın yakın korumalığını yapan, yanlarına en yakınlarını bile yaklaştırmayan, günümüzde kullanılan birçok yakın koruma tekniğini ilk kez kullananlardan biri olan Solaklar Bölüğü'nün nasıl kurulduğunu ve kimlerden oluştuğunu merak ediyorsanız hadi başlayalım. Dünya tarihinin gelmiş geçmiş en büyük ve en güçlü devletlerinden biri olan Osmanlı Devleti'nde devleti yöneten ve tüm sistemin bağlı olduğu kişi elbette padişahtı. Bu yüzden padişahların güvenliğini sağlamak, onları her türlü tehlikeden korumak son derece önemli ve zor bir görevdi. Bu zor görevin üstesinden gelebilecek birlik son derece donanımlı, gözü pek ve iyi eğitim almış kişilerden oluşmalıydı. Sürekli seferlere çıkan, bizzat savaşlara katılan, halkın içinde dolaşan ve her zaman bir suikaste uğrama tehlikesiyle karşı karşıya olan Osmanlı padişahlarını korumakla görevli olan Solaklar Bölüğü bu görevi uzun yıllar boyunca başarılı bir şekilde yürütmeyi başarmıştı. Peki bu başarının sırrı tam olarak neydi ve onları özel kılan yönleri nelerdi? İlk olarak Yıldırım Bayezid zamanında kurulan ve Fatih Sultan Mehmet döneminde Fatih Kanunnamesi ile saltanat alaylarında padişahın yakın çevresinde koruma olarak yer alması ve tören bölüğü görevini yerine getirmesi kararlaştırılan Solaklar Bölüğü Yeniçeri Ocağı'nın 60, 61, 62 ve 63. bölüklerinden meydana geliyordu. Bu bölüklerin en önemli görevi padişahı korumak olduğu için bu bölüğe girebilmek hiç de kolay değildi. Solaklar Bölüğü'ne girebilmek için ilk olarak solak olmak gerekiyordu. Solak olmanın dışında yaşı 25'ten büyük, güvenilir, askerlik dışında hiçbir işle uğraşmayan, annesi babası belli olan, bulaşıcı hastalığı, herhangi bir organında noksanı bulunmayan, uzun boylu, gösterişli, çok iyi silah kullanan, saldırı ve savunma tekniklerine hakim olan, cesur, kuvvetli, tecrübe ve sezgi sahibi olan kişiler solak olabiliyordu. Ve tabii iyi bir hitabete sahip olmak da gerekiyordu. Bu özelliklere sahip olan ve solakbaşılar tarafından seçilen Yeniçeriler son olarak Darüssaade Ağası'nın da onayını alarak saraya tayin edilirlerdi. Mavi gözlü, sarı saçlı olanlar, köseler ve kısa boylu olanlar bu bölüğe giremezlerdi. Bu özellikleri taşıyan kişilerin neden alınmadığı ile ilgili net bir kaynak olmasa da, dış görünüşü itibariyle fazla dikkat çekici olan kişilerin seçilmemesi düşünülmüş olabilir. Solakların kullandıkları başlıca silahları, okları ve bellerindeki hançerleridir. Ama asıl hünerleri ok ve yay çekmede oldukça hünerli olmalarıdır. Bu yüzden Solaklar Birliği'ne seçilecek olanlarda aranan özelliklerden biri de iyi birer okçu olmalarıydı. Seçilen solakların bu becerilerini sürekli üst seviyede tutmaları için her gün talim yapmaları gerekiyordu. Toplam 4 bölükten oluşan solakların toplam sayısı solakbaşılar hariç Fatih döneminde 200 kişi iken Kanuni döneminde 320'ye, daha sonra ise 400'e kadar çıkarılmış ve Yeniçeri Ocağı'nın kaldırıldığı döneme kadar bu şekilde devam etmiştir. Her solak bölüğün başında bir solakbaşı olmak üzere toplam 4 solakbaşı görev yapmaktaydı. Bu solakbaşlarından ikisi padişahın sağında, ikisi ise solunda görev alırdı. Diğer solaklar ise padişahın etrafına çember oluştururlardı. Onların izni olmadan padişahın yanına kimsenin yaklaşması söz konusu bile olamazdı. Savaşlarda ve seferlerde kurulan bu koruma hattını geçmek için devlet erkanından üst rütbeli olmak bile yeterli değildi. Solakların izni olmadan padişahın huzuruna çıkabilen tek kişi ise sadrazamdı.
Solaklar, eli tetikte yakın koruma sisteminin tarihteki ilk örneklerinden biridir. Sefer boyunca yaylarını gerili bir şekilde hazır tutarak padişaha eşlik ederlerdi. Padişahın sağında yer alan solaklar okları sol elleriyle kullanırken, solunda yer alan solaklar solak olmalarına rağmen sağ ellerini de kullanmaları gerekiyordu. Bu sayede padişahın her iki tarafındaki solaklar padişaha sırtlarını dönmeden yay çekebilmeleri sağlanmış oluyordu. Bölüğün solaklardan seçilmesinin en önemli sebeplerinden biri de saldırı anında ilk müdahalenin muhtemelen düşmanın sol yanından gelecek olması ve saldırı yapan kişinin sağ elini kullanmaya alışık olacağı için soldan yapılacak ani bir müdahale ile tehlikenin bertaraf edilmesi çok daha kolaylaşacaktır. Solaklar görev yaptıkları süre boyunca padişahları başarı ile korumuşlardır. Başarısız oldukları tek olay ise 2. Bayezid Sofya'dan dönerken kendisine yapılan suikast girişimidir. Bu suikast girişiminde derviş görünümlü yaşlı bir ihtiyar, padişaha dua edeceği sanılarak pek dikkate alınmamış. Padişaha yaklaştığı sırada çıkardığı hançeriyle padişahı öldürmeye çalışmıştır. Durumu gören İskender Paşa anında hamle yaparak ihtiyarı etkisiz hale getirmiştir. Bu olaya müdahale edemeyen solak başları ve diğer solaklar ise hemen değiştirilmiştir. Bu suikast girişimine kadar solaklar saray içinde silahsız olarak, saray dışında ise silah kuşanmış olarak görev yaparlardı. Bu suikast girişiminin ardından solaklar saray içerisinde de tıpkı savaştaymış gibi silahlı bir şekilde görev yapmaya ve padişahı bu şekilde korumaya başlamışlardır. Bu hadiseye rağmen solaklar yüzyıllar boyunca padişahı koruma görevini başarıyla yerine getirmişlerdir. Tüfeğin Osmanlı ordusunda kullanılmaya başlanmasına rağmen solaklar 18. yüzyıla kadar silah olarak ok ve yay kullanarak görev yapmaya devam etmişlerdir. Yeniçeri ocaklarının kaldırılmasından sonra Solaklar Bölüğü, Peyk Bölüğü ile birlikte 3 Mayıs 1829 yılında kaldırılarak yerine Rikab-ı Hümayun Hademesi adı verilen yeni bir bölük tayin edilmiştir. Böylelikle Solaklar Bölüğü'nün yüzyıllar boyunca üstlendiği padişahı koruma ve tören alayında bulunma görevleri de sona ermiştir. Videomuzu sabırla sonuna kadar izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bu tür içeriklerin devam etmesini istiyorsanız lütfen yorumlarda bize belirtin.